Merhabalar. Bugün Arduino Uno ile kullanacağımız eğitim ve öğrenimi kolaylaştıracak bir shield tasarlıyoruz. İyi seyirler. Mikro işlemcileri kodlarken kontrol etmek istediğimiz cihazların nasıl davrandığını ilk başta gözlemlemek isteriz. Bunlar için de genellikle LED'lerden faydalanırız. Fakat bu durum bazen o kadar karmaşık hale gelebilir ki breadboard'un üzeri jumper kablo, LED'ler, butonlar gibi malzemelerle dolup kalabilir. Arduino programlamayı öğrenirken bu karmaşadan kurtulmak adına bugün Arduino Uno için bir shield tasarlayacağım. Bu shield'in üzerinde 10 tane LED, 1 tane LDR, 1 tane buzzer ve 3 tane de buton bulunacak. Bunların bağlantısının hepsi devre kartı üzerinde yapılmış olacak. Biz sadece kodlamasını yapacağız ve daha sonra shield üzerindeki komponentleri kullanarak çıkışları ya da girişleri kontrol edeceğiz. Bu shield'ı tasarlarken aynı zamanda 3D yazıcılardan da faydalandım. Şu an ekranda gördüğünüz 3 boyutlu yazıcı tasarımı tamamen kendi tarafıma ait olan bir 3 boyutlu yazıcıdır. Çizimlerimi yaptıktan sonra 3 boyutlu baskılarımı yine bu makinelerden alıyorum. Bu shield için de 3 boyutlu bir tasarım yaptım ve bunları şu anda makinelerimizden alıyoruz. Burada renk olarak siyah ve turuncu tercih ettim. Yine kullanacağım ledler de turuncu olacak. Bu arada siz de kendi 3 boyutlu yazıcınızı yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linki ziyaret edebilir ve bunun için gerekli aşamaları öğrenmeye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Arduino programlamayı öğrenmek için de yine açıklamalar kısmındaki Arduino kurs linkimi ziyaret edebilirsiniz. 3 boyutlu yazıcıdan baskılarımız tamamlandı ve diğer elektronik komponentlerimizin hazırlığına başlıyoruz. 3 boyutlu baskımız hazır. Devre kartımız da hazır. Bu devre kartını nasıl hazırladığımı bir önceki videoda anlatmıştım. Nasıl bir yöntem kullandık, kesimini nasıl yaptık bir önceki videoya bakarak ya da önceki videolara bakarak bunları izleyebilirsiniz. İlk başta ledler için 330 ohmluk dirençler lehimleyeceğiz. Bunların ön lehimlemelerini yapıyorum ve 330 ohmluk dirençleri yerlerine lehimliyorum. Burada 1206 kılıf SMD dirençler kullandım. Sırada ledlerin lehimlenmesi var. Ledleri lehimlerken anot ve katot uçlarına dikkat ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz shield üzerinde 2 ve 11 nolu pinler arasında ledlerimiz bulunuyor. 12 nolu pinde ise bir tane buzzer kullanıyorum. Buradaki buzzer'ı aktif değil pasif kullandım. Bunun sebebi ise farklı tonlardaki sesleri de rahat bir şekilde alabilmek için buraya aktif bir buzzer da kullanabilirsiniz. Bu buzzer dijital 12 nolu pine bağlı. Lehimlemeleri bitirdikten sonra ledlerin PCB üzerine montajının düzgün yapılıp yapılmadığını multimetre ile kontrol ediyorum. Multimetre ile kontrol ederken hafiften ledlerin ışık saçtığını görebiliyorum. Sırada butonlar ve butonlara bağlı pull down dirençleri var. İlk başta bunların ilk bağlayacağım bacaklarının lehim beslemelerini yaptım ve dirençleri lehimleyerek devam ediyorum. Yine burada da kullandığım dirençler 10 kilo ohm değerinde ve 1206 kılıf SMD dirençler oluyor. Dirençlerin diğer bacaklarının lehimleme işlerini yaptıktan sonra butonları lehimlemeye geçiyorum. Burada kullandığım butonlar 3,5 çarpı 6 milimetrelik SMD butonlar. Benim elimde bunlar vardı. Çizimi de buna göre yaptım. Lehimlemeleri bittikten sonra multimetre yardımıyla butonları kontrol ediyorum ve ortadaki beyaz renkli olan butonun tam geçirmediğini, kararsız bir şekilde çalıştığını burada tespit ediyorum. Arızayı tespit ettikten sonra beyaz renkli butonu söküp yine diğerleri gibi kırmızı renkli butonla değiştiriyorum. Sırada erkek header'ları lehimleme işlemi var. Burada Arduino'ya tam oturabilmesi için pin header'ları Arduino üzerine takıyorum ve PCB'yi de bu header'lara yerleştirdikten sonra Arduino üzerinde lehimlemesini yapıyorum.
Header'ların lehimlemesini tamamladıktan sonra ufak bir kontrol yapıyorum. Herhangi bir aksaklık var mı? Yerine oturmayan bir şey var mı? En baştan bunu hallediyorum. Lehimleme işlemine LDR ve buzzer'la devam ediyoruz. Onları da lehimledikten sonra kartımız bu şekilde görünüyor. Daha sonra 3 boyutlu baskımızı PCB'mizle birleştirme zamanı geldi. Vidalama işlemini yapıyoruz. Hazırladığımız PCB ile 3 boyutlu yazıcıdan aldığımız baskıları birleştirdikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık direkt ledleri bağlı 3 tane buton, bir tane LDR ve bir tane buzzer bağlı olan bir shield oldu elimizde. Bunu direkt Arduino Uno üzerine yerleştirip kullanıma başlayabiliriz. Burada Arduino Uno'nun alt tarafının kısa devrelerden korunması için bir koruma kalkanı tasarladım. Yine kanalımda bunun videosunu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda tasarım dosyası da o videoda mevcut. Koruma kalkanını taktıktan sonra Arduino'muz bu şekilde görünüyor. Daha sonra tasarlamış olduğumuz shield'i Arduino'muza takabiliriz. Kompakt, şık ve güzel bir tasarım oldu. Birçok karmaşadan bizi kurtaracak. Arduino kodlamayı öğrenirken çok fazla yardımcı olacaktır. Burada küçük bir kod attım içerisine ve bu kodun çalışmasını görüyorsunuz. Ortadaki butona bastığım zaman sırasıyla ledleri yakıyor. En sağdaki buton resetliyor. LDR ise karanlık olduğunda buzzer'dan ses vererek bize uyarı veriyor. Projemizin tamamlanmış hali bu şekilde görünüyor. Güzel günlerde güzel projeler üretmeniz dileğiyle. Bu arada sizler için gerçekten faydalı olabilecek içerikler üretiyorum. Bu içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, içeriklerimizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz gerçekten benim için önemli. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Esen kalın.